Bazen yol dediğimiz şey uzaklara gitmek için değil, hayatın içindeki küçük eksikleri tamamlamak için başlıyor. Biz de bugün Segnis'te sıradan görünen bir ihtiyacın peşine düşüyoruz. Sağa dönün. Ardından sola dönün. Biliyorsunuz bir önceki durakta İsviçre'deydik. Orada market rafları arasında biraz daha detaylı dolaşmıştık. Hatta merak eden dostlarımız da olmuştu. Eğer o bölümü kaçırdıysanız videonun sonuna bir köprü bırakırım. Oradan da göz atarsınız. Ama bu sefer işler biraz daha farklı. Her zaman durup rahat rahat anlatabildiğimiz, kamerayı her rafa dilediğimizce çevirebileceğimiz bir ortam olmuyor maalesef. O yüzden bu sefer sahneler biraz daha doğal ve kendi akışında kaldı. Şu an Almanya'dayız. Sola dönün. İhtiyaçlar aynı. Liste benzer olsa da sınırın bu tarafına geçince işin dengesi ister istemez değişiyor. Bu videoda size kalem kalem fiyatı sayıp vaktinizi almayacağım. Daha sade bir şeye, işin ruhuna odaklanalım istiyorum. Aynı temel şeylerin sınırın iki tarafında iki farklı para birimine nasıl karşılık bulduğunu o küçük anlar üzerinden beraber göreceğiz. Belki devasa bir liste değil elimizdeki. Ama bir ailenin mutfağı söz konusu olduğunda ortaya çıkan o tablo aslında bize çoğu şeyi anlatıyor. Bir tarafta kendi standartları ve frangıyla İsviçre, diğer tarafta bambaşka bir yapının içindeki Almanya. Bugün bu iki dünya arasında günlük hayatın en yalın halinden küçük bir kesiti paylaşacağız sizle. Bakalım aynı şeyler burada bize neler söyleyecek. Hadi şimdi markete doğru uzanalım. Sola dönün. Ardından sola dönün. Sola dönün. U dönüşü yapın. Ardından sağa dönün. Almanya'da bayağı yol yapım çalışması olduğu için bayağı trafik vardı. Biraz sıkıldık, biz de Lidl mağazasına girelim dedik. Çünkü gittiğimiz evde yiyecek hiçbir şey yok. Hem yolluk bir şeyler alacağız, aperatif atıştırmalık. Hem de yemeklik falan bir şeyler alacağız, çıkacağız. Şimdi Lidl mağazasına geldik. Burada pet şişeleri atarak karşında ücret alıyoruz. Almanya'da markete girerken ilk durağımız genelde bu makineler oluyor. Yanımıza getirdiğimiz boş şişeleri sisteme geri kazandırmak burada hayatın bir parçası. Hem doğayı koruyoruz hem de cebimize küçük de olsa bir katkı sağlıyor. Bakın bu sefer tam 3 euro iade aldık. Tabi her şey her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Türkiye'den bizimle buralara kadar gelen şu büyük pet şişe Alman disipline pek ayak uyduramadı galiba. Görüyorsunuz ne makineye sığabiliyor ne de yerinde durabiliyor. Biraz zorladık, biraz uğraştık ama o tanıdık şişenin Avrupa macerası burada biraz komik bir inatlaşmaya dönüştü. Şu an hepsi 3 euro yaptı. 3 euro karşılığında şöyle bir fiş verdi. Bunu içeriden alışveriş yapacağız. Eğer bir bebekle yolculuk yapıyorsanız rotanız ne kadar sinematik olursa olsun marketteki ilk durağınız genelde bu bebek bezlerin olduğu reyonlar oluyor. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Hem fiyatlar hem de çeşitler Türkiye ile kıyaslanınca insanın zihninde ister istemez o alım gücü tablolarını canlandırıyor. Ama asıl mesele yani benim zayıf noktama doğru ilerleyelim. Biliyorsunuz Almanya deyince benim aklıma her zaman o meşhur çikolatalar gelir. Meğer bu konuda yalnız değilmişim. Instagram'da bir takipçimiz tam da bu rafların güncel halini merak edip sormuştu. Hazır önümdeyken bu kısmı hem onun için hem de tüm çikolata severler için biraz daha detaylı çekmek istedim. Bakalım o bildiğiniz markalar kendi evinde raflarda nasıl dizilmiş ve etiketler bugün bize ne söylüyor?
Gel. 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 Burada ise artık dünyanın her yerinde karşımıza çıkan o evrensel raflar var. Marketler aynı olsa da etiketler aslında o ülkenin bize fısıldadığı küçük birer kimlik kartı gibi olmuş. Aslında en temel, en vazgeçilmez duraktayız. Tuvalet kağıdı bir ülkenin gerçek yaşam maliyetini ölçmek için en üst göstergelerden biri. Bakın iki ülke sınırı arasında bu temel ihtiyaç nasıl bir farka dönüşüyor. Şu Coop'un kendi markası 12'li tuvalet kağıdı 11.85. Türkiye'ye göre kıyaslayın. Ve tabii ki dünyanın en evrensel fiyat terazisi Coca-Cola. Bu siyah şişe aslında ülkelerin alım gücünü ölçmek için en net birimlerden biri. Bakalım iki ülke sınırı arasında bu terazi nasıl değişiyor? 330 mililitre Coca-Cola 1.05. Coca-Cola 500 mililitre, altılı paket 5.45. Şimdi mutfağın temeli yumurtalardayız. Burada raflarda paket sayısından ziyade üzerindeki o bio yani organik ibaresi daha çok kıymetli. Hem Almanya hem İsviçre tarafında tüketicilerin önceliği endüstriyel olanlardan ziyade doğala en yakın olanı sofrasına koyabilmek. Bu talep aslında bir nevi öze dönüş çabası. Yumurta fiyatları 2.95. Bunlar dörtlü yumurta. Bunlar altılı yumurta. Sütlerde de durum aslında tamamen aynı. Doğallık ve sertifika her şeyin önünde. Burada ise bir kadın takipçimizin ricasını kırmayalım. Kendisi temizlik ve hijyen grubu fiyatlarını da merak etmişti. Hazır Finish tabletlerden başlayıp Domestos'a, Vernel'den çamaşır deterjanlarına kadar geniş bir ev bakımı reyonundayken bu kısmı da şöylece bir göstermek istedim size. Yiyecekleri sen poşetin içine doğru atalım. Sen diğerlerini koy. Yolda yiyeceğiz onları. Anne. Günün özeti tam olarak bu. Niyetimiz temel ihtiyaçlardı ama market arabası bize abur cubura teslim olduğumuzu fısıldıyor. Şimdi bu tatlı kaçamaklarla beraber Segnitz'e, evimize dönme vakti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.